Selamlar değerli takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kalbura bastı tatlısı tarifi vermek istiyorum. Hem şekliyle hem de lezzetiyle gerçekten muhteşem bir tatlı. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Malzemelerim hazır. Açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi hemen tatlımızın yapımına geçelim. Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlıyoruz. Soğuması gerekiyor. 3 su bardağı su ve 3,5 su bardağı toz şekeri tencereme alıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum şeker hafif eriyene kadar. Sonrasında ocağın altını açarak şerbetimi kaynamaya bırakıyorum. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra mutlaka süre tutun. 16-17 dakika boyunca kaynaması gerekiyor. Kaynamaya başladıktan sonra yarım limonun suyunu sıktım ve limonun tamamını içine bıraktım. Ve şerbetim yaklaşık dediğim gibi 16-17 dakika boyunca kaynayacak. Sonrasında ocağın altını kapatıp soğumaya bırakacağım. Şerbetimin altını kapattım. Şimdi hemen hamurunu hazırlıyorum. Hamuru için oda sıcaklığında yumuşamış 150 gram tereyağını uygun bir kabın içerisine aldım. Üzerine 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı irmik ekliyorum. 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 çay kaşığı karbonat ve 1 paket de vanilin ekliyorum. Tereyağınız eğer oda sıcaklığında yumuşamışsa mikserle çok rahat bir şekilde bu malzemeleri karıştırabilirsiniz. Tereyağı yerine aynı ölçüde margarin de kullanabilirsiniz tabii ki. Ama lezzet açısından tereyağı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tüm malzemelerim oda sıcaklığında olduğu için mikserle çok rahat bir şekilde karıştırdım. Artık mikserimi çıkararak unumu yavaş yavaş ilave edip hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Bu tarifte toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim standart herkesin evinde bulunan su bardaklarından. Ununuzu mutlaka yavaş yavaş ekleyin. Bunu her tarifimde söylemeye çalışıyorum. Un miktarı her unun kalitesine göre değişebiliyor. O yüzden azar azar eklemekte her zaman fayda var. İlk aşamada elimi vurmadım. Bu şekilde bir spatula ile ya da kaşıkla karıştırabilirsiniz. Sonrasında hamur ağırlaşmaya başladıktan sonra artık elinizle yoğurmaya devam edebilirsiniz. Ele yapışmayan çok yumuşak bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Daha önce de söylediğim gibi 3,5 su bardağı unla hamurumu güzel bir şekilde toparladım. Şöyle elime alıyorum. Eğer güzel bir şekilde dağılmadan yuvarlanıyorsa artık hamurumuz tamam demektir. Şimdi şekil verme işlemine geçebiliriz artık. Öncelikle ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyorum ve elimle yuvarlayıp tepsiye alıyorum ve sonrasında şekil vermek daha kolay olacaktır. Hepsinin eşit büyüklükte olmasına dikkat edelim. Bu şekilde görüntü olarak da daha güzel olacaktır. Evet, bu şekilde bezelerimi yuvarladım. Şimdi hemen şekil verme aşamasına geçiyorum. Ben böyle bir silikon petek bir kalıp kullandım. Eğer böyle bir kalıbınız yoksa rendeyle aynı şekli verebilirsiniz. Bu aparat artık her yerde satılıyor. Rahatlıkla bulabilirsiniz. Evet, öncelikle elimle hafif hafif bastırarak çok büyük olmayacak şekilde bezemi açtım ve orta kısmına şöyle 1 tatlı kaşığı kadar ceviz koyduktan sonra uç kısımlarını hafif hafif birleştiriyorum ve güzelce kapattıktan sonra diğer tarafını çevirip uç kısımlarında biraz sivriltiyorum. Gördüğünüz gibi şekli inanılmaz güzel oluyor. Hemen şöyle birkaç sefer daha sizlere göstermek istiyorum. Çok fazla da inceltmiyoruz. Bu şekilde hafif hafif bastıralım ki altındaki silikon kalıbın şekli güzel bir şekilde çıksın. İç kısmı için ben iri kıyılmış ceviz kullandım. Dilerseniz fındıkla da hazırlayabilirsiniz. Ama cevizli muhteşem oluyor gerçekten.
Uç kısımlarını yine güzelce birleştirdim. Fırın tepsime hemen yerleştiriyorum. Tepsinize yağlamanıza gerek yok. Zaten yağlı bir hamur. O yüzden hiç yağlamadan direkt şekil vermiş olduğunuz hamurları tepsiye yerleştirebilirsiniz. Bir de şöyle yakın çekimden hemen sizlere göstermek istiyorum. Dediğim gibi bu aparat şart değil. Bir rendeyle de aynı işlemi yapabilirsiniz. Hatta böyle süzgeçler var, demir süzgeçler. Onunla da yine aynı şekli verebilirsiniz. Yapımı inanın çok eğlenceli ve çok güzel bir tatlı. Hafif böyle kıyır kıyır, içi bol cevizli. Çok güzel oluyor. Bayramda böyle çok pratik tatlılar arıyorsanız bu tatlıyı mutlaka deneyin. Gerçekten çok beğeneceğinizi düşündüğüm efsane bir tatlı arkadaşlar. Evet, tatlılarımın hepsini hazırladım. Gördüğünüz gibi böyle büyük bir tepsi çıktı. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında tatlımı pişmeye bırakıyorum. Benim fırınımda yaklaşık 30-35 dakikada pişti. Ama bu süre herkesin fırınına göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Evet, tatlım şu an fırından çıktı. Hemen sıcakken tamamen soğumuş olan şerbetle buluşturuyorum. Bunu unutmayalım. Tatlımız sıcak, şerbetimiz buz gibi soğuk olacak arkadaşlar. Üzerlerine tamamen şerbetini döktükten sonra şu tatlımı bir 2-3 saat boyunca dinlenmeye bırakacağım. Sonrasında sizlere son halini ve iç dokusunu da göstermek istiyorum. İnanın çok güzel bir tatlı. Dediğim gibi baklava açamayanların çok pratik bir şekilde hazırlayabileceği, lezzetinde çok beğeneceğini düşündüğüm enfes bir tatlı arkadaşlar. Şerbetin tamamını döktükten sonra şöyle yarım saat kadar bekleyin ve diğer taraflarını da bir alt üst edin. Bu şekilde üst kısımları da daha güzel bir şekilde şerbetini çekecektir. Evet, yaklaşık yarım saat sonra böyle alt üst yaptım. Bir yarım saatte bu şekilde bekledi ve şerbetini tam anlamıyla güzel bir şekilde çekti. Yaklaşık 2 saat boyunca dinlendirdim. Şöyle üzerlerini ben toz yeşil fıstıkla süsledim. Sizler dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz tabii ki. Gerçekten gördüğünüz gibi görüntüsü ve lezzeti muhteşem bir tatlı oldu arkadaşlar. Hemen şöyle servis tabağıma aldım. Sizlere bir de yakından iç dokusunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok fazla söze gerek yok. Yapımı çok pratik ve çok nefis bir tatlı oldu arkadaşlar. Hemen şöyle iç dokusunu da gösterdikten sonra videomu burada sonlandırmak istiyorum. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Videolarımı faydalı buluyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.